FBI verileriyle de sabitlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı El Paso ailelerinin bir kısmı burada Amerika Birleşik Devletleri'nde suçlularının cezasını evinin balkonu ne kadar güzelse artık. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Texas'ın adı en az bilinen fakat en ilginç şehirlerinden birine götürüyorum. Arkamda gördüğünüz gibi harika manzarasıyla El Paso. Fakat önce güneşli olduğu için müsaadenizle gözlüğümü takacağım çünkü çok fazla kameraya bakamıyorum. Güneş tam arkada. El Paso Amerika'da ama sanki Meksika'da. Texas'ta ama başka bir evrende gibi aynı zamanda. Bu videoda size El Paso'nun tarihinden kültürüne, gizli güzelliklerinden komik yanlarına kadar her şeyi anlatacağım. Eğer Amerika'nın diğer yüzünü merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca videonun sonunda size kendi düşüncelerimi de paylaşacağım. Buraya yerleşmeyi düşünen, hiç düşünmeyen fakat burayı da listesine ekleyebilecek olan kişiler için gerçekten çok önemli bir video. Hazırsanız başlayalım. El Paso nasıl bir yer? Nerede? Biraz bundan bahsedelim. El Paso, Texas'ın Meksika sınırında yer alıyor. Karşısında tam gördüğünüz gibi şu kırmızı X olan yer Ciudad Juárez var. Yani Meksika. Rio Grande Nehri Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika'yı ayıran sınır bölümü. Her gün yaklaşık 300.000 kişi bu arkada gördüğünüz sınır kapısından geçiyor. Bu sayı birçok ülkenin havalimanındaki günlük aktiviteden daha fazla. Nüfus yoğunluğu çoğu Latin kökenli. Yani burada kendinizi Amerika Birleşik Devletleri'nden çok Meksika'da gibi hissedebilirsiniz. İlginç bir bilgi verecek olursam, bazı El Paso ailelerinin bir kısmı burada Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir kısmı ise Meksika'da oturuyor. Yani sabah Meksika'da kalkıp sabah kahvaltınızı yaptıktan sonra akşam yemeğinizi burada ailenizin diğer evi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyebilirsiniz. El Paso nüfusu yaklaşık 680.000, yani Texas'ın 6. büyük şehri yapıyor burayı. İlginç olan nüfusun %80'den fazlası Latin kökenli. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre bu oran gerçekten çok ama çok fazla. Şehir aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük iki dilli şehri, yani İngilizce ve İspanyolca. Gerçekten ben buradayım. Böyle çomarlık yapmak istemiyorum fakat 2 gündür İngilizceyi çok az duydum diyebilirim. İspanyolca. Tabii ki de İngilizce konuşuyorlar herkes. Fakat ilk approach, yaklaşım her zaman İspanyolca oluyor. Hem İngilizce hem İspanyolca günlük yaşamda söylediğim gibi yaygın olarak kullanılıyor. El Paso ve Ciudad Juárez, yani arkamda gördüğünüz Meksika'nın en büyük şehirlerinden, sınır şehirlerinden biri olan, bunları birlikte düşündüğünüz zaman metropol nüfusu, bu iki şehrin nüfusu yaklaşık olarak 2,5 milyonu geçiyor. Size ilginç bir detay vermek istiyorum. El Paso'daki bazı okullarda öğrencilerin %80'i İspanyolca konuşarak büyüyor ama aynı zamanda ana eğitim dili de İngilizce resmi kayıtlara göre. El Paso'nun tarihi 1600'lü yıllara dayanıyor. Gerçekten gelip görmeniz gereken lokasyonlardan bir tanesi Iselta Mission. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski misyoner kiliselerinden bir tanesi. Sizi bu misyonlara götüreceğim. Bunlar sadece dini amaçlı değil, İspanyolların Amerika'ya geldiğinde toprakları elde etmek ve buradaki misyonerlik çalışmalarını yürütmek için kurdukları yapılardan birkaç tanesi. Çok ama çok önemli. Bunları videolarımda ilerleyen dönemlerde bulacaksınız. Kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve Amerika'yı, El Paso'yu, Texas'ı, bu iki birbirine girmiş kültürü gerçekten ama gerçekten öğrenmek istiyorsanız bu misyonları haritalarda paylaşacağım size. Kesinlikle takip edip ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Sebebi ise bu misyonların arasındaki yerleşim yerlerinin gerçekten 1600'lü yıllara kadar gittiğini göreceksiniz. 1848'de Guadalupe Hidalgo Anlaşması ile birlikte bu Iselta Mission Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor. Bir dönem Wild West, yani Vahşi Batı'nın kalbinde yer alıyordu bu bölge. Hala benim için şu anda Vahşi Batı'nın kalbi diyebilirim size. Komik bir detay verecek olursam, bir zamanlar El Paso'da bir mahkeme yargıcı varmış. Suçlularının cezasını evinin balkonu ne kadar güzelse artık evinin balkonundan halka okurmuş. Sanki antik tiyatrolardaki gibi. El Paso'da günlük yaşam ve kültür. Şaşıracaksınız ama doğrular her zaman birdir. FBI verileriyle de sabitlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli büyük şehirlerinden bir tanesi arkamda gördüğünüz El Paso. İngilizcesi Pass
Türkçesi geçiş anlamına geliyor. Şehirde İspanyolca söylediğim gibi neredeyse İngilizce kadar konuşuluyor. Meksika ve Amerikan kültürleri için burada tamamen birbirine iç içe geçmiş diyebiliriz. Şahsen ben bu şehirde en uç noktasından buraya kadar, dağın tepesine kadar birkaç gündür sürüyorum. Şunu söyleyebilirim size çok objektif olarak. Gerçekten iki kültürü birbirinden ayırmak bazen çok zor oluyor. Ben hangisi Meksika, hangisi Amerikan kültürü, hangisi bu El Paso'nun 1600'lü yıllardan beri gelen kültürü ayırt edemiyorum. İki kültür, iki ülke sanki bu şehirde birbirine iç içe geçmiş, resmiyette bir sınır var gibi diyebilirim size. İnsanların rahat, sıcak, samimi, hatta markette sıradayken Buenos Dias demeniz bile sizi sevdirebilir. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle bahsetmek istiyorum. Tabii ki de Austin, Houston, San Antonio doğru, güzel. Fakat buradaki misafirperverlik, güler yüz, sıcakkanlılık Teksas'ın daha önce hiçbir yerinde görmediğim seviyede. İnsanlar, çalışanlar mükemmel kibar, güler yüzlü, herkese gülerek, gülüşünüzle merhaba diyebiliyorsunuz. Ağzınızdan bir kelime çıkmasına gerek yok. Kültürel bir ipucu verecek olursam El Paso'da Tex-Mex değil, doğrudan Mex-Mex mutfağı var. Özellikle de chili relleno denemeden El Paso'dan ayrılmayın ve ayrıca green chilies enchiladası denemeden bu şehirden ayrılmayın. Burada bazı festivaller var. Gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Bir tanesi Neon Desert Festival. Latin müzik, hip hop, EDM bir arada, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir tanesi ise Dia de los Muertos. Ölüler Günü. Maske, kostüm, şeker kafatası her yerde bulabilirsiniz bütün şehirde. Ölüler Günü'nde insanlar makyaj yaparken o kadar abartıyor ki kimi yaşlı teyzelere gerçekten ölü sanıp dua edenler bile oluyormuş. Diğer bir tanesi benim en sevdiğim, gitmediğim ama gitmek istediğim etkinliklerden bir tanesi Sun City Craft Beer Festival. Çöl ortasında bira festivali. Evet, doğru duydunuz. El Paso'da çöl ortasında bira festivali. Burada biraz eğitimden bahsedecek olursam University of Texas at El Paso yani UTEP diye geçiyor. Amerika'nın en karakteristik üniversitelerinden bir tanesi. Kampüsün binaları yanlış duymadınız. Bhutan mimarisi esintileriyle yapıldı. Uluslararası öğrencileri gerçekten çok fazla. Özellikle Latin Amerika'dan büyük bir göç alıyor öğrenci anlamında. El Paso genç nüfus oranı yüksek bir şehir ve kampüs çevrelerinde kafe, bar, sanat galerileri, innovation hub'lar gibi farklı yerler bulabilirsiniz ve güzel zaman geçirebilirsiniz. İlginç bir bilgi verecek olursam UTEP maskotu bir madenci. Çünkü şehir eskiden altın ve bakır madenleriyle çok ünlüydü. O yüzden onlar da bu şekilde bir karakteristik hareket yapmışlar. Hiç bilinmeyen ama muhteşem detaylar paylaşacağım şimdi sizle El Paso ile alakalı. El Paso'da bulunan Petrol Museum, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sınır müzesi olarak kayıtlarda. Bunu yanlış duymadınız. Kesinlikle doğru. Bu şehirde zaman zaman çöl fırtınaları çıkabiliyor. Tıpkı bir çöl gibi. Eğer size söylediğim gibi o Mission Trail'ları gezerseniz göreceksiniz. Bazı sokaklarda binalar, yapılar, barlar, restoranlar hala western filmlerindeki gibi güncel ve aktif şekilde servis etmeye devam ediyor. Etmiyorsa bile eski yapılarını hala koruyorlar. El Paso Havalimanı'nda bazen hiçbir şekilde İngilizce duyamayabilirsiniz. 3 kere gelirsiniz. Üçünde de sadece İspanyolca konuşan insanları duymanız çok ama çok normal. Sakın bunu yadırgamayın. Eğer Amerika'da farklı bir şey görmek, sınır kültürünün yerinde yaşamak, hem güvenli hem de sıcakkanlı bir şehir arıyorsanız El Paso bence tam size göre. Hem kültürü, hem tarihi, hem doğasıyla birlikte sıradan bir şehir olmaktan çıkıyor. Bence ziyaret edilmesi, görülmesi, çok fazla gün ayırmanıza gerek yok. Az da olsa görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. El Paso'dan size kısaca tarihinden bahsetmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videodan sonra El Paso'ya daha detaylı şekilde bakacağız. Yemek yenilebilecek yerler, görülebilecek yerler. Bu videoda pas geçtim çünkü onunla ilgili ayrı bir video yapıyorum. Ve El Paso'dan daha önce hiç duymadığınız farklı bilgilerle karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel El Paso'dan, Teksas'tan herkese çok selamlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.